Selanik'ten merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Frappe. Frappe. 2 gün boyunca sizlerle Selanik'i gezeceğiz, dolaşacağız. Gördüklerimizi, tecrübe ettiklerimizi sizlere anlatacağız. Öncelikle Atatürk'ün eviyle başlayacağız gezmeye. İskender'in heykeli, Yunan'ın mezesi, kahvesi, frappesi derken dolu dolu bir 2 gün olacak. Oh. Böyle hafta sonu buraya kaçmayı düşünenler için de bir rehber tadında olsun istiyorum. Özleştik ya. Özledik Yunanistan'ı. Selanik'le. Efendim, Komşu. Selanik Yunanistan'ın en büyük ikinci kenti Atina'dan sonra. Osmanlı toprağıyken 482 yıl boyunca biliyorsunuz Osmanlı toprağı olarak kalıyor. Bayağı uzun. O süre içinde de Osmanlı'nın İstanbul'dan sonraki en kozmopolit ikinci kent. Ha. Ve Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısı burası, Selanik. Hatta şöyle, İstanbul'da ilk elektrikli tramvay 1914'te Ortaköy Karaköy arasında hizmete başlamadan 1907'de burada Selanik'te başlıyor. Burada başlamış. Öyle bir kentten bahsediyoruz. Hadi bakalım Selanik gezisi frappelerle başlasın. Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu eve geldik. Selanik'teki Atatürk'e. Birçok tabela var. Buraya geldiğiniz zaman etraftayken rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi siz de içerisini gezeceğiz. Ama ben Selanik'le ilgili, Selanik'in Atatürk'ün üzerindeki etkisi hakkında bir iki kelam etmek istiyorum. İlber Ortaylı'nın kitabında okumuştum. Çok güzel bir söz var. Diyor ki, Atatürk'ün mayasını Selanik yoğurmuştur diye. Baktığınız zaman çok doğru bir söz. Çünkü Atatürk'ün Bulgarca, Rumca, Farsça ve biraz da Arapça bildiğini biliyoruz. Ayrıca zabit olduğunda, asker olduğu zaman Almanca ve Fransızcayı da öğrendiğini biliyoruz. Burada doğmuş bir çocuğun birçok etnik kültürle, dinle, etnik grupla iç içe olması, onlarla sohbet etmesi onun hamurunu yoğuruyor. Ayrıca Selanik Avrupa'ya açılan tren yollarına sahip. Çok büyük bir limana sahip. Paris'e kadar giden bir tren yolundan bahsediyoruz. Bu da ister istemez buranın farklı kültürden insanlara sahip olması demek. Atamızın evini hep beraber gezelim. Sonra Selanik'i gezmeye devam ederiz. Gelin bakalım. Buraya ne zaman gelsem hep bir farklı atar kalbim. Koskoca bir milletin yüreğinde hürriyet ateşini alevlendirip olmaz denileni olduran, büyük önderimizin çocukken koşturduğu o koridorlarda dolaşmak, uyuduğu, ağladığı, hatta doğduğu odayı görmek farklı hislerle kaplıyor yüreğimi. Hele evini gezerken kendisini bir anda karşında görmek. İnsan bal mumundan yapılmış bir heykel olduğunu bildiği halde hükmedemiyor aklına. Heykel olduğunu bilsek de düşünceleri aklımıza geldiğinde tüyler diken diken oluyor tabii. Ona çok şey borçluyuz. Bu evin müze olma hikayesi de epey ilginç. 1917 yılında Yunan devleti Selanik'teki tüm Türk mülklerine el koyar. Tabi bu ev de el konulan evlerden biridir. Hatta 1930 senesinde de bu ev satılır. Fakat Cumhuriyetimizin 10. yıl dönümü dolayısıyla Selanik Belediyesi Türk-Yunan dostluğu hatırına bu eve bir mermer plaka yerleştirir. Plakada Türk milletinin büyük müceddidi ve Balkan İttihadı'nın müzahiri Gazi Mustafa Kemal burada dünyaya gelmiştir yazar. Çok kısa bir süre sonra da bu ev Selanik Belediyesi tarafından satın alınır ve 1937 yılında Türk-Yunan halklarının arasındaki dostluk adına Atatürk'e hediye edilir. Atatürk'ün evini gezdik dolaştık. Şimdi Selanik hakkında konuşmak istiyorum. Selanik 1430 tarihinde Osmanlı toprağına katılıyor. 2. Murat burayı fethediyor. Ve 482 yıl, yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı toprağı olarak kalıyor. Ve az önce söylediğim gibi İstanbul'dan sonra en önemli ikinci kentimiz burası. Herhangi bir şehir değil Selanik Osmanlı için. Fakat 1. Balkan Harbi'nde 1912'de ne yazık ki Selanik, Makedonya, Güney Bulgaristan, Kuzey Yunanistan bu topraklar tek kurşun sıkmadan terk ediliyor. Atatürk Trablusgarp cephesinde Selanik'in tek kurşun sıkmadan düşman kuvvetlerine bırakıldığını öğrendiği zaman yıkılıyor. Hatta İstanbul'a geldiğinde bu kenti savaşmadan teslim eden silah arkadaşlarına sitem ediyor. Hiç mi içiniz acımadı? Nasıl terk edebildiniz bu güzelim kenti diye. 1. Balkan Harbi, Balkan Savaşları, özür diliyorum. Ne yazık ki utanç verici bir geri çekilme. Bütün bu toprakları kaybettiğimiz. Tarih dersi bitti.
kahve. Şimdi kahve dersi. Gelin. Efendim şimdi aşağıya o muhteşem kemere, Glorious kemerine doğru yürürken arkamızda, daha doğrusu bizim yanımızda Rotunda kemeri. Hoş geldin Buket. Selam. Yorgo Rotundası Kalimera. görüyorsunuz. Roma döneminde dairesel planlı, üstü kubbeyle çevrili yapılara verilen genel ad Rotunda. Bu da Osmanlı toprağı geçince, Selanik Osmanlı'nın eline geçince cami olarak kullanılıyor yaklaşık 480 yıl, 500 yıl. Giriş 6 euro. O yüzden hani içerisini göstermek yerine dedik biz size dondurmacı gösterelim. Dolaşalım. Şöyle etrafında dolaşalım tam konuya girmeden. Biraz daha aşağı ineriz. Selanik yürüyerek rahatlıkla dolaşabileceğiniz bir yer. Biz merkeze yaklaşık 1,5 kilometrede, yani şu dolaştığımız yerlere 1,5 kilometrede bir otel tuttuk. Mis gibi bir otel. Geniş bir oda. Aşağı linkini bırakayım hatta. İstiyorsanız bakabilirsiniz. Otopark konusu. Bakın biz arabayla geldik. Onu da belirtelim yeri gelmişken. Selanik'te arkadaşlar günlük otopark ücreti 15 euro. Cash on table. Arabayla geliyorsanız kalacağınız gün sayısına, otel parasına bu 15 euroyu yazın. Biz yazmak zorunda kaldık. Öyle bir durum var. Buket'in gözü yaşlı. Hesap yapıyorum seni. 18 ile çarpmak da zor. Euro Son anda aldığım bilgiye göre Mert'cim hadi. gidiyor mu? Kemere gidiyoruz. Glorious kemerine hadi. Acıktı benim biraz ya. Abo güzel meze. Ama akşama mı beklesek? Baby calamari. Evet. Hadi bakalım gelin. Efendim şimdi geldik Kamara. Glorious kemeri. Diğer adı Kamara. Selanik'in en önemli noktalarından bir tanesi, buluşma noktalarından. Gördüğünüz gibi büyük bir meydan. Hemen o rotundanın dibinde. Hatta eskiden bu iki bina birbirine bağlı. Tabii şimdi kalmamış. Bu kemer milattan önce 3. yüzyılda Roma İmparatoru Glorious'un Sasanilere karşı kazandığı zafer anısına yaptırılıyor bu kemer. Üzerinde de Sezar'ın o savaşı anlatan sahneleri var. Fakat burada ufak bir hile var. Efendim Glorious kendini biraz daha heybetli yaptırırken heykeltıraşlara Pers askerlerini biraz daha ufak yaptırıyor. Adam tabi zafer kazanmış. Aşağı doğru yürüyoruz. Aristoteles meydanına doğru. Buket beni bir tatlıcıya soktu. Gördüğünüz gibi trigonalar var. İçerisine krema koyacaklar. Şimdi bir onu tadacağım sizin için. Kendimi feda ediyorum. Bakalım nasılmış. Hep böyle yapıyorsun. Trigona. Sırf sizi düşündüğüm için. Üçgen. Kilometren iyi galiba. Evet. 1,5 euro bu trigona. İçerisine kremayı koyuyorlar. Nasıl? Tamam. Güzel mi? Ay çok güzel ya. Ay, Buket güzel. sana bırakmasam mı acaba? Bir tane daha mı Önce alsam? geldiğimde hiç yememiştim. Ben de tadına bakacağım. Kıyır kıyır. İçi mıyır mıyır. Çok güzel. Selanik sahilinde yürüyoruz ama ne kadar çok İzmir'e benziyor değil mi? Aynı kordon sanki. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İzmir'de de, Selanik'te de balkon çok seviliyor evlerde. Herkes böyle balkon keyfi yapıyor. Büyük büyük balkonlar var. Efendim şimdi biz Aristoteles meydanına doğru gidiyoruz. Bir sahil havası alıp daha dolaşacağız Selanik'e. Selanik'in ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Büyük İskender'in kız kardeşi. Thessalonike ismi. İsmi oradan geliyor. Yani Büyük İskender'in kız kardeşinin ismini vermişler bu güzel kente. Kim vermiş? Valla buranın muhtarı herhalde. Bir tane Selanik muhtarı var demiş. İskender mi vermiş? İskender vermiş. İskender'in kız kardeşi. Sen bizi şimdi kafeye mi götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? Ya şurada Mikel vardı da bu sefer orada kahve içmek istemedik. Evet. Başka bir yerlerde. Bakalım dolaşıyoruz. Ladadika'ya doğru Hadi bakalım. geçiyoruz böyle Bizi- sahilden. Böyle yemekli, kahveli güzel bir masaya doğru Evet. götür Buket Hanım. Şimdi beğendiğimiz yerleri de aşağı yazalım. Hadi bak. Instagram'a da yazalım. Buket geziyor. Takip edin. Yazıyorum.
Geldik kentin en büyük meydanına. Aristotelius Meydanı. Burada kafeler var, restoranlar var ve yürüyebileceğiniz bir yolda yukarı doğru devam ediyor. Selanik'e gelip bu meydanda bir şeyler yiyip içip oturup insanları seyredip, ben çünkü şehri seyretmeyi seviyorum arkadaş. Geldim mi insanını seyredeceksin. Tabi biraz turistik laf aramızda. Buket'in kafesine gidelim. Buket sen de gel. Kafeye gidiyorduk. Burası da kafe de. Sandviççide patladık. Yani arkadaş buranın tatlıları falan çok güzel. Ama sandviçleri falan mükemmel. Gömüyoruz. Selanik'te ikinci gün attık kendimizi sokaklara. Yavaş yavaş dolaşıyoruz. Karşımıza Osmanlı bedesteni çıktı. Burası 15. yüzyılda inşa edilen bir bedesten. 1917'de büyük bir yangında büyük bir hasar alana kadar 113 tane dükkan var bu bedestende. Biliyorsunuz Osmanlı genellikle bir yere gelir elde etmek için, bir vakfa gelir elde etmek için böyle bedestenler kuruyor. Buraya da böyle güzel bir bedesten kurmuş. Osmanlı bedestenin yanından geçerken Buket gene arkada kumaşçıları buldu. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten ülke sınırlarını aşan bir kumaş sevdin. Doyurucu bir kumaş olayı yok. Bir Bursa arkadaşlar. değil tabii ki galiba, değil mi? Bir Bursa değil. Bursa. Hadi. Bursa varken. Hadi sokak aralarında yürümeye devam. Evet. Hadi. Şimdi de geldik Kapani Market'e. Burada Selanik'in merkezinde böyle bir şarküteri yeri. Balıklar, etler, peynirler. Size bu marketi göstermek istiyorum. Çünkü Selanik'in hayatı burada. Gelin bakalım. 1,5 euro bir kase incir. Yaklaşık yarım kilo. Hello. Erikler var. Aynı mevsim meyveleri. Her şey bizden dostlar burada. Geldiğiniz zaman hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Biber turşusundan peynirlerine kadar her şeyi tanıyorsunuz, meyvesine kadar, ekmeğine kadar. O yüzden keyifli bir karın doyurursunuz. Merak edenler olabilir. Her şey domuz eti değil burada. Söylerseniz zaten çok fazla Türk geliyor. O yüzden onlar da size domuz eti olmayan etlerden sunuyorlar. Hadi bakalım dolaşalım zeytinleri. Aristotelius Meydanı'nda yürürken şöyle ufak bir tarihi bilgilendirici tabela gördüm. Sizle paylaşmak istedim. Burada Aristo hakkında kısa bilgi verilmiş. Diyor ki Halkidiki'de doğmuş bir filozof. Plato Aristo'yu eğitmiş. Aristo da Büyük İskender'i eğitmiş. Bu kadar kısacık 3 satır ama çok güzel bir şey. Böyle yolda yürüyenler için ufak, bilgilendirici, ülkenin, toprakların tarihini anlatan bir not. Hoşuma gitti bir tarihsever olarak. Selanik sahilde geldik Beyaz Kule'ye. Selanik'in bütün yaşadığı olaylara, trajedilere, iyi günlere, kötü günlere yüzyıllardır şahitlik eden o Beyaz Kule. Diyebilirsiniz ya bunun neresi beyaz? Efendim tabi zamanla boyaları dökülüyor. 15. yüzyılda bir Bizans kalıntısı üzerine Osmanlı tarafından inşa edilmiş bir kule. Hatta Evliya Çelebi buraya Kale-i Esed ya da Kalamarya Kulesi diyor. Üzerinde zamanındaki toplar o Rodos'taki, Çanakkale'deki kalelerden daha büyükmüş. Birçok isim alıyor. Fakat 1800'lerde padişahın emriyle içindeki bütün esirler, zindan olarak kullanıldığı zaman esirler kılıçtan geçirilince de Kanlı Kule ismini alıyor. Daha sonra Balkan Savaşları'nda burası Yunan'ın eline geçince beyaza boyuyorlar, vaftiz ediyorlar boyayla. O zaman da Beyaz Kule ismini alıyor. Söyledim mi bilmiyorum ama söylediysem tekrar edeyim. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bir eser bu. 30 metrelik dev kule. Selanik'in ikonik yapılarından bir tanesi. Kuleden yürüdük, geldik Büyük İskender heykelinin önüne. Efendim Büyük İskender 13 yıllık imparatorluğuna o uçsuz bucaksız Perslerin topraklarını da katarak ta Hindistan'a kadar giden o muhteşem askeri deha. Selanik'in kuzeybatısında Pella diye bir kentte doğar. Makedonya kralının oğlu.
İkinci Philip diye yanılmıyorsam ismi. Aristo'dan felsefe dersi alır, matematik dersi alır, binicilik, okçuluk derken muhteşem bir askeri dehaya döner. Babası Atina ile savaşırken o eğitimini alır ve babası bir suikasta kurban gidince de Makedonya Krallığı'nın başına geçer. Ve 13 yılda, sadece 13 yılda Hindistan'a kadar bütün toprakları imparatorluğuna katar. Tabi kendi hayatı gibi imparatorluğunun hayatı da kısa olmuştur ne yazık ki. Çünkü bu kadar çok toprağa sahip olup bu kadar büyük bir imparatorluk kurunca ister istemez kibir yanında eşantiyon olarak geliyor. Spartalılar diyor ki ona, bırakın Büyük İskender tanrı olmak istiyorsa tanrı olsun. Öyle bir kibri ne yazık ki oluyor kendisine efendim. Çok sevdiğim bir sözü var. Hatta herkes böyle önemli söz söyler, ortalığa aforizma saçar ama hepsi yapamaz. Bu adam söylediği sözün arkasında durmuş ve yapmış birisidir. Demiş ki zamanında, denemeyi bilene imkansız yoktur diye ciddi anlamda denemiştir ve o tarihlerde imkansızı başararak bilinen bütün dünyayı imparatorluğuna katmıştır. İşte sahilde, Selanik'te Büyük İskender'in heykeli. Ne yapıyoruz? Hadi. Nereye gidiyoruz? Bir şey atıştıracağız. Ne yemeğe? Yemek öncesi bir şeyler yemeye gidiyoruz. En sevdiğim. Ama sırf video için. Yani Vallahi. videoda size göstermek için. Kendimize düşündüğümüz yok. Evet, buranın yerel bir lezzeti olan Bogutsa mıydı? Öyle doğru okuyorumdur inşallah. Evet. Börek yemeye gidiyoruz. Hadi götür bizi Bogutsacı'ya bu kez. Şöyle gidiyoruz. Giannis diye bir börekçi. Börek efsane güzel dostlar. 3'te kapatıyorlarmış. Biz 2'de geldiğimiz için sona kalan dona kanar olduk ama istediğimiz böreği bulduk çünkü biz kremalıyı yemek istiyorduk değil mi? Evet. Beyaz Kule'nin bir iki sokak arkasında mutlaka ama mutlaka en kötü bir porsiyon gelinatın farklı bir lezzet. Aynen. Hastası oldum. Çok iyi. Şimdi sırada arkeoloji müzesi var. Selanik Arkeoloji Müzesi. Böreğimizi yedik, enerjimizi aldık. Ben hep ne diyorum? Bir kenti tanımak istiyorsanız tarihini bileceksiniz. Onu da en güzel arkeoloji müzelerinde görebilirsiniz. Gelin hızlıca bir Selanik Arkeoloji Müzesi'nde gezelim. Öyle Selanik'i dolaşmaya devam ederiz. Buyurunuz efendim. Selanik Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda kendine özgü sanat eserleri ve Kuzey Yunanistan'daki Makedonya bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserler bulunmakta. Müze, M.Ö. 3. bin yıldan günümüz medeniyetlerine kadar geniş bir yelpazede eserlere sahip. Müzedeki tarihi eserler sergisi, eski çağlardaki sosyal ve özel yaşamın her yönünü sergilemek amacıyla 6 tematik bölümden oluşuyor. Açıkçası en dikkatimi çeken kısım muhteşem Makedon altın işlemeciliği oldu. Bu kalitede altın işlemelerini bugüne kadar sadece Truva Müzesi'nde görmüştüm. Sevgili dostlar, geldik şimdi Greek diye bir restorana. Hemen kulenin dibinde. Efsane bir meze restoranı. Burada bir tavernalar var, bir de meze restoranları var. Burası meze restoranı. Phuket'te güzel bir öğlen yemeği, gördüğünüz gibi sardalya. Adamların her şeyi büyük büyük. Dün gittiğimiz, mesela full to meze, 2 sene önceyle bugün arasında dağlar kadar fark var. Hem kalabalık, bütün Türkler nereye gidelim diye orayı bulmuş. Oturmaya yer yok. Tabağı başına atıp gidiyorlar. Bak yalan yok. O yüzden full to meze'ye ben bir daha gitmem. Burası. İnanıyorum ki sokak arasındaki her restoran güzeldir. O da ayrı bir konu. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim çünkü epey acıktık. Burada servis yaklaşık 1 saat sürüyor. Alışın Yunanistan'da buna. Yani acıkmadan oturuyorsun ki yiyebilesin. Bak mesela Buket şimdi oradan diyor ki artık kapatsak yesek.
O yüzden efendim bize afiyet olsun. Haydi bakalım, size de iyi seyirler. Kalamari. Çok güzeli. Geldik La Dadica bölgesine. Burası geceleri tavernalarla, restoranlarla dolup taşıyor efendim. Şimdi bakalım, La Dadica'yı biraz gündüz görelim istedik ki size de gösterelim. Böyle dolaşalım sokaklarında. Sonra soğuk bir kahve, çay değil pardon, özür diliyorum. Çay yok buralarda. Kahve molası. Efendim Selanik'ten 3. günden merhabalar. Merhaba. Günaydınlar. Günaydın. Efendim biz bugün hemen yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Kavala'ya. Kavala'yı çekeceğiz. Kavala'ya gidiyoruz. Size oraları göstereceğiz. Şu an surların tepede, Selanik'i tepeden gören surların önündeyiz. Yedikule ve işte Zincirkule dedikleri, Chain Tower dedikleri bir yer var böyle surların içinde. Eski Bizans'tan kalma surların içerisinde, kale içerisinde. İkisine beraber gezmek isterseniz 6 euro. Anlat, neler düşünüyorsun Selanik hakkında? Selanik'e gelmek de kolay. Bir turistin isteyeceği her şey var. Selanik'e arabayla gelirsiniz, Dedeağaç'ta denize girersiniz, Kavala'da denize girersiniz. Seven her turist. Yemekler çok iyi. Bir kere meze, zaten meze konusunda hem elleri daha açık bize kıyasla porsiyon anlamında. Hem de şu anki bizim fiyatlara rağmen buradaki hani yiyeceğiniz şeyin gerçekten ederi karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Biz Palamutbükü'nde mesela bir gündüz hani bir şeyler yemiştik. O gündüz dediğimiz pizza, makarna fiyatını biz burada mesela balıklarla, işte mezelerle sofrayı donatabiliyorsunuz. Kesinlikle hani bir kere gelmediyseniz görmenizi tavsiye ediyorum ben. Bu arada buraya gelecekseniz böyle hafta sonu 2 günlük turlar da var. Selanik Kavala turları çok daha uygun fiyata geliyor. Onu tercih edebilirsiniz. Fiyat konusunda ben de şunu söyleyeyim. Hani mesela su 50 cent. Yarım euro. Atıyorum bir kola 1,5 euro. Bir kahve 1,5 euro ile işte 3 euro arasında değişiyor. Bir bira 4,5 euro falan bir kafede, 2,5 euro markette. Sigara kullanıyorsanız 4 euro. Hani bazı şeyleri alıp gelebilirsiniz kendi arabanızda geliyorsanız buraya seyahatiniz boyunca. Hani yemekler konusunda, alkol konusunda tabii bizde çok yüksek vergiler olduğu için burada daha uyguna geliyor kesinlikle nerede içerseniz için. Yemek porsiyonları dolu dolu. Mesela biz ne diyoruz Türkiye'de, işte ortaya bir kalamar. Burada öyle bir şey yok. Kalamara hani düzgün bir yerde. Böyle artık Türklerin çok gittiği, mezelerin ufaldığı yerler değil. Herhangi bir yere gittiğinizde doyuyorsunuz. Bunu yavaş yavaş bitirelim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok hızlı sürdü ben de girince evet, tabii. Başka bir videoda görüşeceğiz efendim. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Abi çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Oturup bir şeyler yiyip içmem lazım. Tükendim ya. Size anlatacağım diye tükendim. Hadi. Hadi gel. Gel. Şemsiye almak isteyenler tekrar düşünsün. Böyle süslü bir şey almak zorunda değilsiniz bu arada. Ay çok açım, sakın buraya gelmeyin. Hiç beğenmedim. Ay yemekler güzel de. Abi bir saat bekledik ya. Buket sinirli. 15 dakika sıra bekledik. Bak şansa bak. Geldik. 85.000 derece İstanbul, Selanik. Adımımızı atacağımız günün akşamı uyarı geldi. Sel felaketi. Kavala'dan Selanik'e geliyoruz arabayla. Telefon öttü. Bu Rumca Yunanca bir yazı. Dikkat edin, afet bölgesine giriyorsunuz diye. Kadere bak. Gökyüzü patlamak üzere. Biz de kaçmak üzere. Hadi Buket, hadi üşüyoruz hadi. Evet Buket, gene ne buldum? Ha? Ay vallahi hala bizden ucuz yani burası. Ev eşyaları. Buketler de ev eşyaları. Kumaşçı bulacağım mı Buket? Anam yok burada kumaşçı. Yok burada kumaşçı. Çantalar var. Hadi. Tatlılar var. Börek var. Anlatacağız. Devam.